Herkese merhaba. Bu aracı yeni aldık. Bu ilk aldığım günden bir videoydu. Burada hatalarını, kusurlarını çekmiştim. Bir before after yapmak için. Aslında YouTube'a böyle bir video çekip atma niyetim yoktu. Ama sonradan hatıra olur diye bu videoyu en azından böyle dış ses olarak çekeceğim. Birçok da fotoğraf, video almıştım. Şimdi onları göreceksiniz birazdan ilerleyen dakikalarda. Burada arabanın etrafında bir dönüyorum. Arabanın kusurlarını gösteriyorum. Aracımız 1.8 Turbo Quattro A4. Hep çocukluğumdan beri bu arabanın station wagonunu istemiştim ama Allah sedanını nasip etti. Biraz da uygun geldi. Aslında araba çok iyi bir durumda değil ama hem emek verelim hem arabayla biraz haşır neşir olalım, duygusal bir bağ kuralım diye bu arabayı uygun gördüm. Bakın yani kapı döşemeleri falan çok kötü durumda. İç döşemeleri değişti, kapı döşemeleri değişti. Şimdi ilerleyen dakikalarda hepsini göstereceğim. Bu video biraz böyle trim parçalar, ıvır zıvır gibi olacak. İçine yönelik çalışmalar olacak. Part 2, Part 3, Part 4'te artık gazladığımız video olacak. Bundan bir sonraki video muhtemelen işte bu şu anda motorla ilgili gördüğünüz gibi motorla ilgileneceğiz biraz. İşte R8 bobin, bujiler, turbo büyüteceğiz. Seat Cupra'nın ya da işte Golf GTI'nin turbosunu koyacağız. Burada vites topuzundan başlamışız yapmaya. Arabanın koltukları söküldü. Taban halısı sökülüp temizlendi. 4 gün uğraştım bununla arkadaşlar. Koltuk döşemelerini de döşemeciye gönderecektik. Söktük, hazırladık. Burada arabanın artık her şeyini söküp temizliyorum. Çok kötü durumda değildi tabanı. Burada da genel görüntüler veriyorum. Paslı gördüğüm yerlere müdahale ettim. Ama altından tertemiz çıktı yani. Çok şükür. Görmemişim bir 1.8 turbosu olmuş. Tutmuş çekip durmuş misali. Arabanın etrafında dönüyorum sürekli. Yani bu heyecanı anlatamam arkadaşlar. Çocukluğumdan beri sürekli bunu hayal ediyordum. Burada teyip çerçevesini o maun kaplama görüntüsünden kurtarmam lazımdı. Çok böyle bana yaşlı işi geliyordu. Çok seveni de var, sevmeyeni de var ama ben arabanın içinde gördüğüm bütün maunları piyano bilek rengine boyamaya karar verdim. Yani burada işte kendim elimden gelen her şeyi ben kendim yapmaya çalıştım. Burada vites etrafını ve komple bütün çerçeveyi söküp temizledim tekrar. Burada işte döşemelerin rengine karar verdik. Biraz böyle GTI havası olsun, arabanın dış rengiyle de uyum sağlasın diye böyle bir renge karar verdik. Ustamızın da ellerine sağlık. Güzel bir işçilik çıkardı sağ olsun. Koltukların diğer parçaları, plastik parçaları bunlar da zımparalandı. Astar atıldı. Gene siyah, mat siyah rengine boyandı. Burası koltuk arkası rengi. Burası siyah rengi. Bu da tamamen takılıp koyduğumuz şekilde. Bu şoför tarafındaki döşeme bu çok kötü durumdaydı gerçekten. Bununla ilgili bir çalışmamız var, göstereceğim. Direksiyon aldık. S-Line direksiyon.
Döşeme çıtalarını boyayıp horoz arkadaşla takıldıktan sonra bitmiş hali. Bu da hayalini kurduğum bir jant. Oz Racing Sport Turismo GT diye geçiyor diye biliyorum. Yani her araca da yakışıyor diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Bunu aldık. Sparco vites topuzu aldık. Bu da paspaslarını aldığım zaman çekmişim. Burada da kol dayama geldi. Jantları araca uyguladığımız zaman arada da çıkıp motoru ısıtıyorum. Sıfır ayarında bir kapı döşemesi buldum. 4 takım. Hepsini aldım. Ama daha takmak nasip olmadı. Muhtemelen ikinci videoda takacağız onları. Bu da aracın son hali. Bir etrafında dönüp şöyle detayları gösteriyorum. Bir sonraki video motor olacak. Yani mekanik bakımı olacak. Sonraki videoda boya olacak. Boya ile ilgili böyle yeni renkler istiyorum. Biraz böyle güncel Audi'nin güncel lacivert tonları, Volkswagen'in lacivert tonları. Hani en azından kapı içleriyle, motor içiyle falan uğraşmadan, rengi değiştirmeden tamamen, çok da sırıtmadan bir lacivert istiyorum ama bunu daha karar veremedik. Burada arabanın bütün içini gösteriyorum. Halısı da tertemiz çıktı. Buradan şöyle bir şey anlatayım. Jantlar arabaya uygun değildi. Ben bunun için bir spacer yaptırdım. Spacer'ı koyunca da maalesef çamurluklardan taştı. Ama arabayı ben zaten kaportaya götüreceğim için de çamurlukları açtırma kararı verdim. Hani Dodik gibi değil de böyle biraz daha mesafe var, kurtarır diye düşünüyoruz şu anda. Olmazsa çamurlukları kesip Dodik yaptıracağım. Onun haricinde şu anda hani söyleyebileceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda neler olacak onları söyleyeyim. İşte turbo değişecek, yazılım değişecek, yeni beyin alınacak. Downpipe iptal olacak, komple düz boru, egzoz olacak. Bu değişimleri de tek tek göstereceğim. Eğer biraz daha ekonomik durumum el verirse arabayı dyno'ya çıkartacağız. Kaç beygir güç alıyoruz diye. Çok merak ediyorum çünkü ben bunu. Hep işte şu beygir bu beygir diyor insanlar. Onları ne kadar doğru öğreneceğiz. Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.